Herkese Amerika'dan selamlar. Amerika ile İran arasında yürütülen diplomasi son haftalarda önemli bir dönemeçten geçti. Taraflar 8 ay aradan sonra Umman'da yeniden masaya oturdu ve görüşmeleri iyi bir başlangıç olarak tanımladı. Ama gerilim hala yüksek açıkçası. Bu görüşmeler başarısız olursa Orta Doğu'da yeni bir askeri tırmanış kapıda diyebiliriz. Peki neler oldu? Onu bir özetlemek isterim. Bu hafta Amerika ve İran yetkilileri Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya gelerek nükleer program ve bölgesel riskler üzerinden müzakereler yürüttü. Bu görüşme Haziran 2025'teki İsrail ve Amerika saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan diplomatik kanalların yeniden açıldığı ilk yüksek seviyeli temaslardan biri oldu diye tanımlayabiliriz açıkçası. Her iki tarafta görüşmeleri güzel bir başlangıç olarak tanımladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi olumlu bir değerlendirme yaptı ve Amerika Başkanı Donald Trump da görüşmelerin ilerletilmesini istediğini belirtti. Ancak görüşmelerin içeriğinde hala derin ayrılıklar var. Amerika gündeme İran'ın nükleer programı ile balistik füze kapasitesi ve bölgesel vekil güçler gibi konuların da getirilmesini talep ediyor. İran ise masada yalnızca nükleer meselelerin yer almasını istediğini belirtti. Peki bu gelişme niye önemli? Sadece diplomatik bir toplantı diye tanımlayamayız. Aynı zamanda uzun süredir tırmanan bir krizin yönünü belirleme çabası açıkçası. İran ile Amerika arasında ilişkiler 2025'te nükleer tesislere yapılan saldırılar ve bölgedeki askeri gerilimler yüzünden son derece gergin bir çizgide ilerliyor. Bu müzakereler tarafların hala diyalog kanallarını açık tutma niyetini gösteriyor. Ancak gerçekçi bir çözüm hala uzakta gibi duruyor açıkçası. Amerika'nın daha geniş bir çerçeve isterken İran'ın sadece dar bir nükleer odakta kalmak istemesi görüşmelerin hızlıca ilerlemesini zorlaştırıyor diyebiliriz. Bu durum iki ülke arasındaki güvensizliği ve karşılıklı şüpheyi yansıtıyor aslında. Dolayısıyla diplomatik çaba savaşı engellemek için bir fırsat ama risk hala yüksek diyebiliriz. Peki bu görüşmeden sonra neler olabilir? İlk senaryo gerilimin kontrolsüz tırmanışı sürer, diplomasi yavaş ilerlerken taraflar birbirine daha fazla baskı kurabilir. Bu daha fazla askeri hareketlilik duymamıza, yeni yaptırımlar veya bölgesel aktörlerin daha sert pozisyon almasıyla sonuçlanabilir. Diğer bir senaryo ise diplomasi zamana yayılabilir. Görüşmeler devam eder. Taraflar kademeli adımlarla daha küçük uzlaşmalarda olsa bulabilir. Bu geçici bir gerilim dondurma yaratabilir belki ama gerçek ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşmak hala zor olabilir bu senaryoda. Diplomasi bir umut ışığı yaratıyor mu? Evet, yaratıyor ama mevcut çerçevede güven değil, denge çabası hakim gibi görüyoruz. Yani arkadaşlar, özetle Amerika ile İran arasındaki son görüşmeler tarafların tekrar bir araya gelmeye istekli olduğunu gösterdi. Her iki tarafta benzer açıklamalar yaptı. Peki bizi izlerken sizce bu diplomatik görüşmeler bölgedeki gerilimi gerçekten düşürebilir mi? Yoksa taraflar arası güvensizlik büyük bir krizi yeniden tetikler mi? Yorumlara fikirlerini yaz. Bu kritik konu hakkında sen ne düşünüyorsun? Merak ediyorum. Donald Trump Amerika hükümetine karşı 10 milyar dolarlık bir dava açtı. Az boz değil. Bu sadece kişisel bir hukuk mücadelesi değil gibi. Devlet kurumları siyaset ve güç savaşı açısından çok daha büyük bir mesaj içeriyor. Peki ne oldu? Donald Trump ve ailesi Amerika Vergi Dairesi IRS ve Hazine Bakanlığı'na karşı dava açtı ve Trump'a göre vergi beyannamelerine ait gizli bilgileri yasa dışı şekilde sızdırıldığını ve bu durum hem maddi hem de siyasi zarar yarattığını iddia ediyor. Peki söz konusu belgeler Kongre'deki demokrat üyelerin talebiyle kamuoyuna açıklanmış mıydı? Trump cephesi ise bunun siyasi amaçlı bir ifşa olduğunu ve devletin kendi vatandaşını korumak yerine hedef aldığını savunuyor. Davanın talep edilen tazminat miktarı ise 10 milyar dolar. Peki bu dava niye önemli? Birkaç açıdan kritik. Birincisi
Eski başkanın doğrudan federal kurumlara bu büyüklükte bir dava açması son derece nadir. İkincisi ise Trump bu davayla şunu söylüyor aslında. Devlet kurumları tarafsız değil, siyasallaştı. Bu söylem Trump'ın yıllardır kullandığı derin devlet, ki biz bu derin devlet kelimesine alışığız Türkler olarak, alıntısının hukuki zemine taşınmış hali aslında. Üçüncüsü ise bu dava sadece mahkeme salonlarında değil, 2026 ve sonrası Amerika siyaseti açısından da önemli. Trump bu süreci seçmenine karşı bir mağduriyet ve mücadele hikayesi olarak sunuyor. Yani dava hukuki olduğu kadar politik bir kampanya aracı gibi görünüyor. Peki neler olabilir? İlk senaryomuza göre dava reddedilebilir veya sınırlı ilerler. Mahkeme devlet kurumlarının kongre talebi doğrultusunda hareket ettiğine hükmederse dava zayıflayabilir. Bu durumda Trump hukuken kaybedebilir ama siyasi olarak her türlü kazanç sağlayabilir. Diğer bir senaryoya göre dava yıllarca sürebilir. IRS ve hazine üzerindeki siyasi baskı artar. Bu da Amerika'da devlet kurumları gerçekten tarafsız mı tartışmasını daha da derinleştirir. Ki Adalet Bakanlığı'nın Epstein davası ile ilgili bu soru da çok fazla gündemde. Her iki senaryoda da Trump gündemi belirleyen taraf olmaya bence devam eder. Bu dava sadece bir vergi meselesi gibi değil. Bu Trump ile Amerika devlet kurumları arasındaki güç mücadelesinin de yeni bir aşaması olabilir. Peki sen bu videoyu izlerken bu davanın hukuki bir hesaplaşma mı? Yoksa Trump'ın siyasi stratejisinin bir parçası mı? Yorumlarda lütfen fikrini yaz. Bu hukuk mücadelesi Trump'ın söylemleriyle de aynı sertlikte ilerliyor. Peki ne oldu? Geçtiğimiz günlerde Trump'a ait Social Truth hesabından Obama çiftine hedef alan ve ırkçı imalar içerdiği belirtilen bir video paylaşıldı. Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve hem demokratlardan hem de bazı cumhuriyetçilerden sert eleştiriler aldı. Tepkilerin ardından video hemen silindi. Trump cephesi bunun bir çalışan tarafından yanlışlıkla paylaşıldığını savundu ve doğrudan Trump'ın ifadesini yansıtmadığını söyledi. Ancak paylaşımın Trump'ın resmi hesabından yapılmış olması bu gerçekten hata mıydı sorusunu gündeme taşıdı. Peki neden önemli? Birincisi, ırk, kimlik ve kültür başlıkları Amerika siyasetinde zaten son derece hassas. Bu tür paylaşımlar sadece siyasi rakipleri değil, toplumun geniş kesimlerini doğrudan etkiliyor ve ikinci olarak Trump'ın siyasi geçmişine baktığımızda provokatif söylemler ve tartışmalı paylaşımlar ilk değil, yeni de değil. Bu nedenle personel hatası açıklaması birçok kişi tarafından ikna edici bulunmadı. Üçüncüsü ise bu olay sosyal medyanın modern siyasetteki gücünü bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Tek bir paylaşım saatler içinde ulusal bir krize ve kutuplaşmaya dönüşebildiğini gösterdi. Yani mesele sadece bir video değil, siyasette dilin, sorumluluğun ve sınırların nerede başladığı, nerede bittiğiyle ilgili. Peki neler olabilir? İlk senaryo konu gündemde kalır. Bu paylaşım Trump karşıları tarafından ırkçı söylem örneği olarak sık sık hatırlatılır. Trump'ın kampanya sürecinde bu olay aleyhine olabilir. İkinci senaryo ise gündem hızla değişir. Amerika siyasetinin yoğunluğu içinde bu olay yeni krizler ve gelişmeler arasında kısa sürede geri plana düşebilir. Ancak bu tür paylaşımlar Trump'ın siyasi tarzına dair genel algıyı beslemeye devam eder. Her iki durumda da bu olay Trump'ın bilinçli olarak mı sınırları zorladığı yoksa gerçekten kontrol dışı paylaşımlar mı yaşandığı tartışmasını canlı tutar. Özetle Obama-Michelle videosu krizi sadece bir sosyal medya kazası olarak görülmeyebilir. Bu olay Amerika siyasetinde söylemin ne kadar sertleştiğini ve sosyal medyanın nasıl bir güç aracına dönüştüğünü gösterir. Tam da bu kadar kutuplaşmış bir ortamda bu hafta Amerika'nın en büyük sahnesi bambaşka bir tartışmaya ev sahipliği yaptı. Bu yılın Super Bowl Halftime Show'unda Latin yıldız Bad Bunny tarihi bir performansla sahne aldı. Bu sadece bir müzik şovu değil, kültür, kimlik ve Amerikan kimliği hakkında bir tartışmanın ortasında gerçekleşen bence mükemmel bir an oldu. 8 Şubat 2026'da Bad Bunny Super Bowl'un gösterisinin baş sanatçısı olarak sahne aldı ve Bad Bunny'yi tamamen İspanyolca performans yapan ilk Latin solo sanatçısı konumuna getirdi. Gösteri Lady Gaga, Ricky Martin ve diğer sürpriz konuklarla bir araya gelerek geniş bir müzik deneyimi sundu. Sahnede ayrıca bir çiftin gerçek düğününü de izlemiş olduk.
Canlı izleyiciler ve televizyon başındaki milyonlarca kişi Bad Bunny'den en büyük hitlerini dinlerken aynı zamanda müziğin ve dansın ritmine kapıldı ve performans neredeyse tamamen İspanyolcaydı ve bu bir Super Bowl sahnesi için benzersiz bir an olarak kayda geçti. Bu gösteri sadece müzik açısından değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal olarak da çok önemli. İlk bölümde Porto Rico'dan Super Bowl sahnesine gösterim, alışık olduğumuz parlak ışıklar yerine adeta Porto Rico'nun kırsalında başlıyor. Sahnenin ortasında yükselen yüksek çalılar, şeker kamışı tarlalarını çağrıştıran bir dekor, etrafta tarım işçilerini andıran beyaz kıyafetli dansçılar var. Bu açılış Porto Rico'nun tarihsel olarak şeker kamışı ve meyve tarlalarına dayanan sömürgeci geçmişiyle iç içe geçmiş ekonomisine gönderme yapıyor. Aynı zamanda Latin yıldız sadece şehirli ragaton partisi klişesini kırıp kökleri, emekçi sınıfları ve kırsal hayatı sahnenin merkezine yerleştiriyor. İkinci bölümde ise gösterinin en çarpıcı anlarından biri Bad Bunny'nin sahnede yükselen bir elektrik direğine tırmanması. Bu imge Porto Rico'nun son yıllarda kasırgalar ve fırtınalar sonrası aylarca süren elektrik kesintilerine eskiyen şebekeyi ve adanın kronik altyapı krizini hatırlatıyor bizlere ve bu esnada El Apagón yani elektrik kesintisi anlamına gelen parça devreye giriyor ve şarkının sözleri hem Porto Rico yönetimini hem de Amerika Federal Hükümeti'ni ada halkının ihtiyaçlarını görmezden gelmekle eleştiriyor. Böylece bu gösteri doğrudan slogan atmadan Super Bowl'un en kitlesel sahnesini siyasi bir protesto alanına çeviriyor. Üçüncü bölüm olaraksa performans ilerledikçe sahne tasarımı radikal biçimde değişiyor. Bir anda kendinizi New York'taki Porto Rikolu ve Latin mahallelerini andıran renkli bodega dükkanlarının sokak satıcılarından pembe La Casita evinin arasında buluyorsunuz. Bu set Amerika'da göç etmiş Porto Rikoluların ve Latin diasporasının gündelik hayatını sahneye taşıyor. Mahalle bakkalları, sokak yemeği standları, dar sokaklardaki müzik ve dans yani Bad Bunny Super Bowl izleyicisini Porto Rico'dan New York'un Latin mahallelerine uzanan bir diaspora yolculuğuna çıkarıyor. Biz sadece sahnedeki yıldız değiliz, bu mahallelerin çocuklarıyız diyor. Ve en sevdiğim bölüm. Gösterinin bir noktasında kamera bir salona giriyor. Anne, baba ve çocuk televizyon başında Bad Bunny'nin Grammy konuşmasını izliyor. Ardından Bad Bunny elindeki Grammy ödülünü küçük çocuğa uzatıyor. Bu sahne hem kendi hikayesinin çocukluk haline hem de temsil mücadelesinin gelecek kuşaklara devredilmesine yapılan sembolik bir vurgu aslında. Bir başka anda Brooklyn'deki Social Club sahibi Tonita sahnede beliriyor ve bu mekan yıllardır Porto Rico diasporası için bir sosyal merkez. Aynı zamanda Bad Bunny'nin kariyerinde de önemli bir referans. Diğer bölümde ise gösterinin belki de en sürpriz kısmı gerçek bir düğünün sahnede gerçekleşmesi. Gelinlikli çift, devli bir pasta, dans eden kalabalık, bu sevginin en somut, en kolektif kutlama biçimi olan düğünü Super Bowl sahnesine taşıyor. Ayrıca düğünün ortasında iki sandalyeye uzanmış şekilde uyuyan bir çocuk görüyoruz. Bu Latin ve birçok göçmen topluluğun çok tanıdık bir deneyimi. Aile büyükleri sabaha kadar eğlenirken çocuklar sandalyelerden, ceketlerden yapılmış geçici yataklarda uyuyor ve Bad Bunny bu küçük ayrıntıyla göçmen aile hayatının duygusal hafızasını ve kuşaklar arası bağını işaret ediyor. Konuklarda sembolik aslında. Ricky Martin'in sürpriz sahneye çıkışı, Porto Rico kökenli pop ikonlarının farklı kuşaklarını buluşturması, arka planda Bad Bunny'nin Debbie Tirar Mas Fotos albüm kapağını andıran plastik sandalye ve tropik bitkilerle hem nostaljik hem ironik bir sahne kuruluyor. Lady Gaga ile birlikte yapılan salsa düzenlenmesi ve Die With A Smile performansı ise Anglo pop dünyasının en büyük figürlerinden biriyle Latin sound'unun eşit ortaklık kurduğu bir an açıkçası. 7. bölümde ise bu yılki devre arası gösterisi Super Bowl tarihindeki ilk ağırlıklı İspanyolca performans. Bad Bunny'de bu sahnede başrolü üstlenen ilk İspanyolca Latin solo sanatçısı, zaten ödül de aldı. Bad Bunny'nin neredeyse tamamen İspanyolca bir sette çıkması, global pop dili İngilizce olmak zorunda değil iddiasını Super Bowl gibi en ana akım medyalarından birinde test ediyor olsa gerek. Son bölümlere geçiyorum. 8. bölümde ise kapanışta Bad Bunny God Bless America diyor ama burada durmuyor. Ardından Kuzey, Güney, Orta ve Latin Amerika'daki ülkeleri tek tek sayıyor. Bu küçük ama güçlü hamle
Amerika kelimesinin sadece Amerika'yı değil, tüm kıtayı kapsadığını hatırlatıyor. Sahnede bütün Amerika kıtasını temsil eden bayraklarla yürüyen kalabalığı görüyoruz. Arkalarında yazan cümle çok net. The only thing more powerful than hate is love. Yani nefretten daha güçlü tek şey varsa o da sevgidir diyor. Göç, ırkçılık, sınır politikaları ve kültür savaşlarıyla bölünmüş bir siyasi atmosferde bugünlerde Bad Bunny bu sahneyi kıta çapında birlik ve sevgi çağrısına çeviriyor. Son bölümde ise tüm bu sahneler yalnızca estetik tercihler olmasa gerek diye düşünüyorum. Amerika'da giderek sertleşen göç ve kimlik siyasetinin ortasında Latin topluluklarının aradığı temsil ve gurur duygusuna cevap veriyor. Tarım işçileri, elektrik kesintileri, göçmen mahallelerindeki sorunlar, gerçek bir düğünün olması, düğünde uyuyan çocuk, Tony Terry, Ricky Martin, Lady Gaga hepsi bir araya geldiğinde biz buradayız. Hem bu kıtanın tarihinin hem de geleceğinin parçasıyız diyen büyük bir kolektif portre çiziyor. Peki bu sahneden sonra neler olabilir? İlk senaryo kültürel köprü oluşturulabilir. Bad Bunny'nin performansı Latin müziğinin küresel pop kültüründeki yerini daha da sağlamlaştırabilir. Önümüzdeki yıllarda daha fazla Latin müzisyen Super Bowl gibi büyük sahnelerde yer alabilir. Diğer bir senaryoysa ki bundan asla hoşlandığımızı düşünmüyorum. Kültürel kutuplaşma derinleşebilir. Bazı kesimler bu gösteriyi Amerikan değerlerinden uzak bulduğu için kültürel tartışma şiddetlenebilir ki şu an sosyal medyada da çoğu Amerikalı bu tarz paylaşımlar yapıyor sahneyi anlamadığına dair ki bu çok normal buluyorum ve daha fazla polemiğe yol açabilir ki Trump'ın paylaşımında gösteriyi beğenmediğini açıkça görüyoruz. Özetle Bad Bunny'nin Super Bowl halftime şovu sadece bir müzik performansı değildi bence. Bu büyük sahnede yapılan İspanyolca ağırlığı performans kültürel kimlik, birlik ve tartışma yaratma açısından bence tarihe geçti. Yorumlarda lütfen düşünceni yaz. Sen bunu nasıl buldun? Beğendin mi gösteriyi? Amerika sahnesinde temsil tartışma sürerken spor tarafında bu hafta dikkat çeken ve biz Türkleri sevindiren başka bir gelişme yaşandı. Bu haberi bültene eklemeseydim tabii ki olmazdı. Alperen Şengün NBA All-Star'a seçildi. Bu sadece bireysel bir ödül değil bence. NBA'de artık onun ciddiye alındığının resmi ilanı. Peki neler oldu? Yani nasıl gelişti olay? Houston Rockets formasını giyen Alperen Şengün bu sezon gösterdiği performansla NBA All-Star kadrosuna seçildi. Bu seçim koçların ve lig çevrelerinin Alperen'i artık gelecek vaat eden genç değil de bugünün oyuncusu olarak gördüğünü gösteriyor. İlk duyurulan kadroya giremeyen Alperen Şengün ki biz çok üzüldük bu duruma. 2026 NBA All-Star maçına Shai Gilgeous-Alexander'ın sakatlığı nedeniyle sonradan eklendi. Bu şekilde kariyerinin ikinci kez All-Star seçilen Şengün'ü koçlar ve lig artık geleceğin değil bugünün yıldızı olarak gösteriyor. Alperen Şengün bu sezon hücumda top yönlendiren, pas trafiğini kuran, post-up ve high post'tan oyun başlatan bir uzun oyuncu olarak Rockets hücumunun merkezinde yer alıyor. All-Star seçimi bu rolün lig tarafından onaylanması anlamına geliyor. Peki neden önemli bu bizler için? Bu All-Star seçimi 3 açıdan çok kritik. Birincisi NBA açısından. NBA'de uzun oyuncular artık sadece pota altı bitiricisi değiller. Oyun görüşü olan, pas veren, hücumu yönlendiren uzunlar olarak değerliler ve Alperen Şengün bu modern profilin birebir karşılığı. İkincisi Houston Rockets açısından bir oyuncunun All-Star'da olması takım içindeki hiyerarşiyi değiştirir. Artık Alperen gelişsin diye oynatılan bir isim değil, takımın ardından plan yapılan bir oyuncu. Bu da Rockets'ın geleceği açısından ya da planları açısından Alperen'in yerinin daha da sağlamlaştırması demek. Üçüncüsü ise Türkiye açısından. NBA All-Star'ına seçilen bir Türk oyuncu çok nadir bir başarı ne yazık ki. Bu sadece Alperen'in değil, Türk basketbolunun da uluslararası vitrinde yeniden görünür olması anlamına geliyor. Peki ileride ne olabilir? Alperen Şengün All-Star'da kalıcı olabilir. Çizgiyi korursa önümüzdeki yıllarda All-Star konuşmalarının doğal bir parçası haline gelir ve oyun zekası yaşla birlikte daha da değerli kılabilecek bir özellik aslında. İkinci senaryo olarak da All-Star sonrası savunmada hedef alınma, tempo ve fiziki sorunlar daha da görünür hale gelebilir. Bu noktada Alperen'in savunma gelişimi ve koç tercihlerinin de belirli olacağını söyleyebiliriz. Yani All-Star seçimi bir zirve değil, aslında onun için bir başlangıç. Özetle
Alperen Şengün'ün All-Star seçilmesi tesadüf değil. NBA artık onun oyununu ve etkisini resmen kabul etmiş durumda. Sence Alperen Şengün NBA'de kalıcı bir All-Star olabilir mi? Yoksa bu son 2 sezonluk bir çıkış mı? Yorumlarda lütfen fikrini yaz. Haftanın öne çıkan başlıkları bu şekildeydi. Ayrı ayrı videoları da kanalda paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen takipte kal.